Akdeniz Entegre Orman Yönetimi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü hem iklim değişikliğiyle mücadele, hem biyolojik çeşitliliğin korunması, hem de yereldeki geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik bütüncül faaliyetleri oluşturan önemli projelerden birisi. Bu proje sayesinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ormancılık sektörünün nasıl hizmet ettiğini, bir yandan iklim değişikliği mücadele kapasitesini geliştirirken aynı zamanda biyolojik çeşitliliğinin nasıl korunacağını ve bunun ülkemizdeki istihdam, ülkemizdeki yerel kaynakların çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetlerin oluşturulduğu, bunun da ormanların daha iyi yönetildiği ve daha iyi planlandığı bir proje oldu. Bu proje Küresel Çevre Fonu tarafından da en iyi projelerden birisi seçildi. Biz UNDP Türkiye olarak ülkemizin, doğamızın ve geleceğimizin kalkınması için ormanların rolünü önemsiyoruz. Yaptığımız çalışmalardan bir tanesi üst ölçekli planlama. Bütün Akdeniz bölgesi ölçeğinde, ki bu yaklaşık 95.000 kilometrekarelik, 15 ili neredeyse kapsayan bir alan. Bu proje Türkiye'de orman ve orman biyolojik çeşitliliği açısından gerçekten çok önemli bir proje ve Küresel Çevre Fonu'nun desteklediği aslında bütün projeleri göz önüne alınca da özel bir yeri var bizim için. Akdeniz bölgesi ölçeğinde hem sürdürülebilir orman yönetimi kriter göstergelerinin çalışılması hem de öncelikli alanların belirlenmesi gibi aslında çok farklı boyutları hepsini bir bünyede barındıran, farklı ortaklıkları da gene başarıyla bir araya getirmiş gerçekten iyi bir proje. Yüksek koruma değerine sahip Akdeniz Ormanları Entegre Projesi'nde Gazipaşa'daki planlarda ben denetim görevinde bulundum. Oradaki planlara daha önce hiç olmayan bir takım şeyleri kattık. Büyük bir emekle yapılan bu planların uygulamacı tarafından ilkelerinin anlaşılıp özümsenip iyi uygulanmasını istiyoruz. Yüksek koruma değerine sahip Akdeniz Ormanları Entegre Projesi'nde yapılan bu çalışmaların amenajmanda mutlaka bir çığır açtığını ve planlama şeklinin kontrolleri yapıldıktan sonra, denemeleri yapıldıktan sonra yaygınlaştırılması amacımız tabii. Çünkü oldukça güzel planlar oldu. Çok emek verildi. Yangın uzmanları, odun dışı orman ürünleri uzmanları, bir sürü uzman burada çalıştı. Akdeniz Entegre Orman Yönetim Projesi pek çok paydaşımızın bir araya geldiği, ormanlarımızı daha iyi nasıl yönetiriz, ormandaki değerlerimizi ön plana nasıl çıkarırız gibi konular konuşuldu. Akdeniz Entegre Orman Projesi kapsamında çalışmalarımız tamamlandı. Ormanlarımıza silvikültürel yönden bakımlarını yaptık ve ormanları daha dirençli hale, sağlıklı hale getirdik. Ayrıca orman yangınlarına karşı köylülerimizi, okullarımızı bilinçlendirdik. ...2018 yılında Akdeniz Entegre Orman Yönetim Projesi kapsamında Gazipaşa ilçesinde bulunan birçok okula gittik, öğrencilerle bir araya geldik. Onlara yangın eğitimi verdik. Yaklaşık 12 tane köye, 8 tane mahalleye, okula uğraştık, vatandaşlara uğraştık, köylülerle toplantı yaptık. Okullarda öğrencilere ulaştık. Öğrenciler özellikle bir ormancılık hakkında ön bilgiye sahip oldu, orman hakkında bilgiye sahip oldu. Ormanla ilgili sevgiye sahip oldu ve geriye dönüp baktıkları zaman ormancılığı, orman teşkilatını sevgiyle, güzel anılarla hatırlayacaklar. Odun dışı ürünlerle ilgili olarak biz kendimize teşkilatımız zaten her yıl seminerler yapıyordu. Bir taraftan bu Akdeniz Entegre Yönetim Projesi anlarında uygulanmaya başladı. Defne'de uygulamaya başladık. Bu bizim için büyük bir kazanım oldu. Bu sayede köylerimizi de teknik açıdan yetiştirmeye başladık. Türün verimliliğin devamının sağlanması için nasıl üretim yapılması gerektiğini öğrendik. Hangi zamanlarda yapılması gerektiğini öğrettik. Köylü bu ürün hakikaten kıymetliymiş, değerliymiş. Biz buna daha fazla değer vermemiz, bunu daha fazla önemsememiz, hatta bunu korumamız lazım gibi bize dönüşler oldu. Malım falan yok abla. Bu ormana oturdum, ormandan malımı güttüm. Yani bu ormandan her şeyimi aldım. Her şeyimi aldım. Şu anda şu ormana
Kendimin mal salmadığı gibi kimseye de malı saldırmak istemiyorum. O kadar seviyorum ormanı yani. Bizim için özellikle konuşuyorum. Kırsal bir memleket burası. Görüyorsunuz. Cenab-ı Allah böyle bir veli nimet verdi. Onun için bunu da değerinde bilmek gerekir diyorum. Beklemediğimiz bir cöbe giren bir helal ekmek diyeyim ben size. Daha bunun yan ötesi var mı? Projenin yenilik olarak bize getirdiği, kazandırdığı en güzel kazanım karar destek sistemi. Karar destek sistemleri Yale Üniversitesi işbirliğinde hazırlanmış yeni bir model. Ormancılıkta geleceğe dönük modellemeler ve senaryolar oluşturacak. OZM ile ilgili, yani orman zararlarıyla ilgili de 2 laboratuvarımız açıldı. Bunların tüm tesisatları hazır. Projede ekoturizm alanında da güzel yeni projeler gerçekleştirildi, alt projeler gerçekleştirildi. Hatta orman köylülerine yönelik ekoturizm girişimciliği eğitimleri de gerçekleştirildi. Eğitim merkezimizin kuruluş amacı ormancılık ve orman yangınlarında uzman personel yetiştirilmesi amacıyla bu tesisin gereksinimi fark ediliyor ve bunun için 2009 yılında bu tesis burada temelleri atılıyor. 2016 yılında faaliyete aldığımız orman yangınları mücadele eğitim simülatörümüz var. Simülasyon teknolojilerini kullanarak orman mühendislerini eğitmeyi hedeflemekteyiz. Bu eğitimden kastımız orman mühendisleri orman yangınlarında yönetim, organizasyon, koordinasyon yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Entegre Orman Yönetimi projesi 2016 yılında başlamış olduğumuz simülasyonu bir adım öteye götürme noktasında bize çok büyük katkılar oldu. Karbon tutumunun etkilerini araştırmak amacıyla 5 pilot alanda 41 adet deneme alanı tesis ettik ve buralarda karbon ölçümleri ve hesaplamaları yapıldı. Her 5 yılda bunlar tekrarlanacak ve böylece ne derece başarılı olduğumuzu 5 yıl sonunda öğreneceğiz. Yine bir diğer konu amanajman planlarına biyoçeşitliliğin entegrasyonu konusu. Bu da bizim için çok önemli bir konuydu. Türkiye'deki özellikle Akdeniz bölgesindeki önemli biyoçeşitlilik alanlarını tespit ettik ve bunların reçetelerini hazırladık ve hepsini birlikte amanajman planlarına entegre ettik. Ekoturizmin amanajman planlarına entegrasyonu, yine odun dışı ürünlerin amanajman planlarına entegrasyonu gibi konularda bayağı ileri aşamalara geldik ve çok mükemmel çalışmaları OGM işbirliğiyle UNDP olarak gerçekleştirdik. Bu projenin başarıya ulaşmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında çok etkili bir uyum sağlanmasıydı, bir ortaklık kurulmasıydı. Bu uzun süre kapsamında biz aslında bir aile gibi çalıştık diyebilirim ve bu şekilde başarıya ulaştık. Bu yaklaşımlardan en önemlilerinden bir tanesi de biyolojik çeşitlilik ya da iklim değişikliği önceliklerini farklı sektörlere entegre edebilmek. Bu projede biz bunu yaptık aslında. Örneğin biyolojik çeşitliliğin korunmasını ormancılığın planlanmasına ve uygulanmasına, yönetimine entegre ettik. Bir araç ürettik. Hem de bunu yerel seviyede, Akdeniz ölçeğinde oluşturduk ve biz bu bilgiyi, bu deneyimi farklı ülkelere, benzer özellikler gösteren farklı ülkelere yaygınlaştırabilecek bir araç üretmiş olduk projemiz kapsamında. Bu yıl 181. yılı Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun. Ülkemiz ormancılığı için, dünya ormancılığı için hakikaten güzel, başarılı çalışmalar ortaya koymuş bir kurum. Tabii bu çalışmaların içerisinde uluslararası kuruluşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar da var. Onlardan bir tanesi de UNDP ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmamız. Projenin dünyada örnek proje gösterilmesi hakikaten bizim için gurur verici bir durum. İnanıyoruz ki bu tecrübeyle birlikte bundan sonra daha güzel projeleri birlikte hayata geçireceğiz. UNDP köklü bir geçmişi olan birçok projeye, uluslararası düzeyde birçok projeye ortak olmuş, içinde bulunmuş bir kurum. Orman Genel Müdürlüğü de biraz önce ifade ettiğim gibi 181 yıllık köklü bir geçmişi olan ülkemizin en köklü kurumlarından bir tanesi. Her iki birimin birbirine tecrübe paylaşımı konusunda çok ciddi katkıları olacağını ben inanıyorum. Çünkü her iki biriminde hafızasında çok ciddi birikimler var, çok güzel tecrübeler var. Bu tecrübelerin bir araya getirilmesiyle yenilikçi, geçmişten ders alarak daha birçok projeyi ortaya koyabileceklerine ben yürekten inanıyorum.
Derler ki denizde yaşayan canlılara denizi sorsanız tarif edemezler. Orman aslında bizim için tam olarak öyle. İnsanlık için böyle. Aslında hayatın kaynağı orman.